Hayatında hiç ne yaparsan yap, omuzlarındaki o görünmez yükten kurtulamadığın oldu mu? Sabah alarm çaldığında yataktan fırlarken kendine şöyle bir şey sordun mu? Dur, dur, nereye yetişmeye çalışıyorum ben? Bir Kızılderili atasözü omuzlarımızdaki bu yükü ne güzel açıklıyor. O kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor. Gözlerini bir anlığına kapatmanı istesem, bütün o koşuşturmacanın ardındaki kendini gizlemiş en büyük korku nedir diye sorsam, yalnız kalmak mı? Bir şeyleri kaçırıyor olmak mı? Yoksa aslında bir şeylerin boşluğunu doldurmak için mi bu kadar hızlanıyoruz? Sevgili dost, kitap özetleri köşemizin bugünkü konuğu Üstad Kemal Sayar ve muhteşem kitabı Yavaşla. Bu dünyadan bir defa geçeceksin. Bu sadece bir yavaşlama çağrısı değil. Modern çağın ruhumuzdan açtığı yaraları derin bir merhametle ve entelektüel bir sorgulamayla iyileştirme arayışı. Ülkemizin yetiştirdiği en iyi, en donanımlı psikiyatrlardan biri olan Kemal Sayar o kadar güzel yazmış ki. Bir şeylere yetişmeye çalışırken o keşmekeş içinde kaçırdığımız şeyleri o kadar güzel anlatmış ki. Hani bir adam doktora gitmişti de şikayetlerini söyledikten sonra acelem var doktor, bana bir an önce yardımcı ol lütfen demişti. Doktor gerekeni yaparız merak etme ama nedir bu acele diye sorunca çok fazla işim var, onlara dönmem gerekiyor deyince doktor da bir süreliğine bir başkası yapamaz mı? Siz de o arada biraz dinlenir kendinizi toparlardınız deyince adam hayır, benden başkası yapamaz o işleri diye cevap vermişti. Ardından doktor kendince muayenesini yapıp reçeteyi yazmıştı da adam reçeteyi eline alıp bakınca bir iki ilaç, egzersiz için yürüyüş, bir de haftada bir mezarlık ziyareti görünce doktor hepsini anladım da bu mezarlık ziyareti nedir diye sormuştu. Doktor da aslında o adamın şahsında adeta hepimize şöyle diyordu. O mezarlıklarda bir zamanlar senin söylediklerini söyleyen, acelem var, benden başkası yapamaz, hemen işime dönmeliyim diyen o kadar çok insan var ki. Oralara gittikçe biraz dinginleşirsin. Kendinin, hayatının, sahip olduğun şeylerin, sevdiklerinin farkına varırsın demişti. İşte bugün inceleyeceğimiz bu muhteşem eser yani Yavaşla da bence bu hikayeyle çok benzerlikler taşıyor ve Üstad Kemal Sayar bize çok ama çok önemli mesajlar veriyor. Öyle ki adeta görmezden gelemeyeceğimiz kadar önemli mesajlar veriyor. 4 bölümde inceleyeceğiz bu kitabı ve her zaman olduğu gibi senin de çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm hızın insan ruhuna etkisi ya da yapmak uğruna olmayı feda etmek. Bu çağın en büyük yanılsaması hızın bize zaman kazandırıyor olduğu yalanı. Oysa Kemal Sayar diyor ki hız aslında bizi uzak mesafelere götürüyor ve zamanımızın çoğunu yine yollarda harcıyoruz. Otoyollar bizi içinde yaşadığımız doğadan koparıyor, kalabalıklaştırıyor ama tuhaf bir şekilde hepimizi yalnız kalabalıklar haline getiriyor. Arabanın içinde, klavyenin başında, e-posta trafiğinde bir narsistik kafes içindeyiz. Peki bu hız ne pahasına? Sayar şu mesajı veriyor. Yapmak için ayrılan zaman, olmak için ayrılan zamanı yer bitirir. Düşün, bütün varlığımızla bir yerde miyiz? Yoksa parça parça orada ve burada mıyız? Ne kadar çok şeye sahip olursak o kadar iyi olacağına inanıyoruz değil mi? Ama ya bütün bu yapılması gerekenler arasında en temel ihtiyacımızı olmayı gözden kaçırıyorsak? O meşhur hikayede olduğu gibi. Hani ulu bir kavak ağacının yanında bir sarmaşık filizi boy göstermişti. Bahar ilerledikçe sarmaşık kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış ve yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyümüş, neredeyse kavak ağacı ile aynı boylara erişmişti. Sonra bir gün dayanamayıp sormuştu hani kavak ağacına. Sen kaç ayda bu hale geldin? 10 yılda diye yanıtlamıştı kavak. 10 yılda mı? Diye şaşıran sarmaşık ardından gülerek ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim bak diye neşeyle yapraklarını sallamıştı. Doğru demişti kavak. Doğru. Lakin sonra günler günleri izlemiş ve sonbaharın o rüzgarlı serin günleri gelmişti de hani sarmaşık önce üşümeye, sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar artmaya başlayınca da aşağı doğru inmeye başlamıştı.
Bu kez gülerek değil de endişe içinde sormuştu kavağa. "Ne oluyor bana ağaç? Ölüyorsun," demişti kavak. "Peki niçin benim 10 yılda geldiğim yere sen 2 ayda gelmeye çalıştığın için?" Bu hikaye aslında yapmak, yetiştirmek, koşuşturmakla olmak arasındaki farkı bize çok güzel açıklıyor. Kitapta çok sevdiğim bir pasaj var. Sayar şöyle diyor: "Her şey çok hızlı gerçekleştiğinde kimse hiçbir şeyden emin olamaz. Hatta kendinden bile." Bölüm 2: Ruhun yavaş ritimleri ya da duyguların zamanı ve dijital yorgunluk. Modern dünya bizden hızlı davranmamızı istiyor. Zihinsel zamanımız hızlanırken duyguların zamanı kendi yavaş ritmiyle ilerliyor. İşte tam da burada zihnin zamanı ile duyguların zamanı arasındaki o yarık büyüyor. Görmezden gelinmiş, ihmal edilmiş, işlenmemiş duygular. Onlar bizi bir endişe nöbeti ya da iç huzursuzluğu şeklinde yokluyor aslında. Biz bu endişeden kaçmak için daha çok hızlanıyoruz. Hızlandıkça da insanlığımızın dokusunu oluşturan duygularımızdan daha da uzağa düşüyoruz. Oysa güzellik dediğimiz şey ancak durup onu temaşa edecek zamanımız varsa ya da buna zaman ayırırsak bize bir şeyler söyler. Sayar hepimize sesleniyor. Nefes al. Bütün o acele aslında hatırlamak istemediğimiz bir şeyden kaçışımız mı? Hız bir bakıma insanın kendi ölümlülüğünün, kendi kırılganlığının farkına varmasını engelliyor olabilir mi? 3. bölüm: Bağ kurma ve şefkat ya da anlamın ve merhametin toprakları. Bu karmaşık çağda ilişkilerimiz de hız kurbanı diyor Kemal Sayar. Geçici ve sığ ilişkiler kuruyoruz. İşte o yürek yakan gerçeği burada bir kez daha görmeliyiz. İlişkilerin, aşkların, dostlukların ve hatta sohbetin bile kısa ömürlü ve sanal olduğu bir dünyada insanların kendilerini gerçek olarak hissetmeleri zorlaşıyor. Yabancılaşma hissi yaygınlaşıyor. Peki ne yapmalı? Sayar burada çok önemli bir tavsiye veriyor. Merhamet ve şefkati tekrar hatırlamalıyız diyor. Merhametin topraklarını talan eden bu zalimliğe karşı bir ihtimam ahlakına ve saygıya susamış olduğumuzu söylüyor. O kadar güzel bir yer var ki burada. Soyluluk ötekini işitebilmekten yapılma bir mücevherdir. Bu sadece güçlü olana değil, bizden farklı olana, hatta bu ülkenin görünmezlerine de saygı göstermeyi gerektirir diyor. Bütün o hızı bir kenara bırakıp çocuklarımıza hikayeler anlatmalıyız. Onları hikayelerle emzirmeliyiz ki bu anonim dünyada yurtsuz kalmasınlar. Ve şunu ekliyor: sohbet bir başkasının yüzünde kendi maceramızı okuyabilmektir. 4. bölüm: Kendi tempomuzu bulmak ya da sadeleşme ve faydalı eyleme yavaşlamak. Yavaşlamak dışarıdaki gürültüyü değil, kendi içimizdeki sesi dinlemeyi bilmektir. Kendi başına vakit geçirebilmek bir meziyettir. Yavaşlamak anın keyfini çıkarmayı bilmektir. Oysa biz tüketim kölesi, amaçsız ve sıkıntılı insanlar haline geliyoruz. O büyük boşluk hissi bize sürekli ama sürekli daha fazlasını almamız gerektiğini söylüyor. Halbuki eğer iç dünyamızda bir boşluk varsa onu bir şeyler alarak sürekli dışarıdan bir tatmin arayışıyla hiç doldurabilir miyiz? Sayar bize o kadim bilgeliği hatırlatır. Hayatı sadeleştirmek gerekiyor. Ancak bu yavaşlık eylemsizlik anlamına gelmez. Tam tersi en değerli çabalarımızı hızlandırmaktır. İyi şeyleri yapmak için acele etmeli diyordu. Kendi ömrümüzü ve sevdiklerimizin ömrünü güzelleştirmek için yarışmalı, bir fidan dikmeli, kuruyan bir ağaca su vermeli, anın evlatları olmalı, insanlara tebessüm etmeli, güzelliği ve iyiliği dile getirmeli. Olmuyorsa susmalı, ölüme, o küçük kıyamete hazırlanmalı. Burada amaç iç karartmak değil, ölümü hatırlatmaktaki amaç moralimizi bozmak değil. Bir gerçek var, zaten oraya gideceğiz. Ölümü hatırlamak ve bu hayatın farkına varmak ya da kitabın hani o muhteşem sloganı, bu dünyadan bir defa geçeceksin. Yani bunun aslında ne kadar değerli bir nimet olduğunu hatırlatmak istiyor bize. Madem ki kısa bir süre kalıp gideceğiz, o halde bunu gerçekten anlamlı hale getirmek gerekmez mi? O halde
Bunu görkemli bir yolculuk haline getirmek gerekmez mi? O halde dolu dolu yaşamak gerekmez mi? Ama dolu dolu yaşamak için bir şeylerin hemen olmayacağını, sarmaşık ve kavak hikayesindeki gibi hemen olduğunda da bir tadı olmayacağını hatırlamak gerekir. Öyle ya, bir çayın demlenmesi için bile belirli bir süre gerekiyor. Bir meyveyi yiyebilmek, onun o tadına varabilmek için önce tohumun toprağa atılması gerekiyor. O tohumun toprağın diplerinde güçlenmesi için zaman gerekiyor. Karanlığa sabretmesi gerekiyor. Bizim toprağın diğer tarafında beklememiz, gerekliliğini yerine getirmemiz gerekiyor. Bir şey hemen olduğunda sanal oluyor, bayağı oluyor. Kıymetini de bilemiyoruz. O yüzden hemen oradan oraya atlıyoruz. Bir kere elimize geçen şeyiyle zaman geçirmiyoruz. Mesela eskiden fotoğraflar çok değerliydi. Benim kuşağım hatırlar, ben 47 yaşındayım. Bizim zamanımızda, yani küçüklüğümüzde, erken gençliğimizde fotoğraflar böyle dijital değildi. İçlerinde filmler vardı. Çekerdik ve onu tab ettirmeye giderdik. O kadar değerliydi ki o anı gerçekten yaşardık. Sevdiklerimizle belki yemek yerken, belki bir bayram buluşmasına, belki bir piknikte ya da hoşumuza giden herhangi bir an. Onu o kadar özenli yapardık ki. Çünkü tekrar çekebilecek bir imkanımız yoktu. 24'lük ya da 36'lık pozlar vardı, filmler vardı. Şimdi o albümleri elimize aldığımızda bana göre bambaşka anılara gidiyoruz. Ama bugün bu dijital çağda tabii ki bize getirdiği çok güzel şeyler de var. Ama kıymetini bilmiyoruz. Neden? Çünkü ya olmadı hemen bir daha çekerim, olmadı bir daha çekerim. O zaman o anın duygusuna gerçekten varamıyoruz işte. Dolayısıyla mutsuzluğumuzun sebebi, bir türlü huzurlu olamamamızın sebebi de biraz da buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Üstad Kemal Sayar'a döneyim tekrardan. Bize şunu söylüyor aslında: dur, bir daha düşün. Belki de ihtiyacımız olan arabayla gitmeyi reddedip yürümenin erdemlerini keşfetmektir. Yürümekle bedenimizi, o bedeni bize vereni fark ederiz. Yürümek bu bakımdan şükrün ifasıdır diyor. Ne güzel söylüyor değil mi? Ve kitaptan en sevdiğim birkaç alıntıyı da paylaşayım. Yavaşlayın. Bu hayattan sadece bir defa geçeceksiniz. Sevmek için zaman ayırmak gerekir. Bilmek için zamana ihtiyaç duyarız. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Zamanla olgunlaşırız. Yavaş gidiniz. Koşmak zorunda değilsin. Düşersen kalkmak zorunda değilsin. Düştüysen bir süre çayır çimenin tadını çıkar. Hayat hep kendimize doğru bir yolculuktur. Hız uyuşturuyor. Artık her yerde ve hiçbir yerdeyiz. Aslında bütün varlığımızla bir yerde değiliz. Parça parça orada ve buradayız. Herkes konuşuyor ama pek az insan dinliyor. Çok konuşmak beraberinde sağırlığı getiriyor. Sevgili dost, bir zen ustasının dediği gibi hayat bir çizgi değil, birbiri ardına gelen şimdilerden ibaret. Hayat uzun bir şimdiden başkası değil. Kitabı, yani Kemal Sayar'ın Yavaşla, bu dünyadan bir defa geçeceksin kitabını alıp okumanı çok ama çok isterim. Hatta başucu kitabı olacak kadar değerli diyebilirim yine. Ve şunları söylemek isterim kitapla ilgili son olarak. Yavaşlamak, aceleciliğin, koşturmacanın gölgesinde kalan hayatı yeniden fark etmek. Ona hakkını vermektir. Anlamı, sevgiyi, dinginliği, yani hayatı kaçırmamaktır. Lütfen bütün bu koşturmaca arasında, bu keşmekeş arasında kalbinin sesini yeniden duyabilmek için biraz yavaşla. Ve bitirirken çoğu zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her birimizin üzerine düşen bazı sorumluluklar var. Bu dünyada kötülükler, zalimlikler, yanlışlıklar yaşanıyorsa her birimizin payına düşen şeyler var. Bunları da hatırlamamız gerekiyor. Biliyorsun 75 yılı aşkın süredir Filistin'de, yine çok uzun yıllardır Doğu Türkistan'da devam eden bir zulüm var. Son dönemde Sudan'da yaşananlar ve dünyanın daha birçok yerinde. Ben kendi payıma hepsinde anlamam, düşünmem gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Zalimler olabilir ama benim de payım vardır diye düşünüyorum. Ben işimi daha iyi yapsaydım, ben daha güçlü olsaydım, daha çok kazanıyor olsaydım, birçok insana bunu anlatıyor olsaydım, belki bir nebze de olsun bunun azalmasına vesile olabilirdim. Ve halen de yapabilirim diye inanarak bunları seninle ve birçok insanla paylaşmak istiyorum sevgili dost.
Filistin'i unutma, Doğu Türkistan'ı unutma, Sudan'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşananları lütfen unutma. Bir şeye paranı harcarken bu boykot listesinde midir değil midir diye lütfen kontrol et. Lütfen paranın zalimlerin aracı olmasına izin verme. Lütfen mazlumlar için dua etmeyi asla bırakma. Allah'ın hangimizin duasını makbul bulup kabul edeceğini bilemeyiz ve her istediğimiz zaman onlar için dua edebiliriz. Sosyal medya hesaplarımızda ve hayatımızın içinde paylaşıp akılda kalmasını sağlayabiliriz. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Yeni bir kitap özetinde ya da farklı videolarda buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.